üşütmekten korunabilmek için özellikle yoga, tai chi, hareket enerjileri yapmak durumundayız. Hücrelerinizin İçlerinde enerji kapsülleri bol bol vardır. Aynı zamanda eklemleriniz arasında da bunlar çok vardır. Ve siz eğer hareket yaparsanız, yani çeşitli esneklik hareketlerle bedenlerinizi ısıtarak, belli şekillerde buraları esneterek hareketler yaptığınızda bir bakarsınız ki oradan müthiş, çok güzel enerjiler ortaya çıkıyor ve organlarınızı, eklemlerinizi, kemiklerinizi ısıtabiliyorsunuz. Bunların sonunda mutlaka duş yapmak ve oradaki birikmiş üzerinizden çıkan frekansları bir yıkamak durumundasınız. Eğer su bulabiliyorsanız ışıkla bunu yapın ve ışıkla da bu temizi yapmak mecburiyetindesiniz. Yapmadığınızda yapışır ve vücudunuz bu sefer birçok laktik asit ve çeşitli frekanslarla yorgunluk birikimlerini meydana getirir. Bu anlamda tuzlu su çok önemlidir. Işık suyu, beden neyle beslenir videomda var YouTube'da ve bir de soğuk enerji geldiğinde vücudunuza, hücrelerinizin içinde sevgili dostlar ATP azalır. Adenin trifosfat azalır ve bu ATP azaldığında bu sefer ne yapar? Vücut üşümeye başlar. Özellikle son varyant, 1,5 sene evvel çıkan son varyant bedenlerinizde ATP'yi azaltıyordu. Ve biz de vakıf olarak dedik ki öyleyse öyle bir C enerji yapalım ki hem C enerjisini verelim hem de ATP verelim vücuda. Yani size eğer direktman bir ATP enerjisi verilip akılıyorsa bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Zaten o giden, kaybolmuş, sizi üşütme ile ilgili frekanslar devre dışı bırakılıyor ve tam da böyle o ATP C vitaminiyle beraber çok güzel bir şekilde bedeninizi korumaya geçiyor. Tabii bunun özellikle lipozomal olmasına çok fayda var. Diğer C vitaminlerin biraz sindirimle ilgili sorunu var ama lipozomal olduğunda da oda sıcaklığında muhafaza etmeniz lazım. Maksimum 28-30 daha üst sıcaklıklarda özellikle içinde ATP olduğundan bunları koruyamayabilirsiniz. Ya buzdolabında ya da oda sıcaklığında özellikle bu C enerjileri muhafaza ediniz. Yoksa şişer, patlar. Bütün ATP sistemlerini, bütün lipozomal sistemleri bu şekilde yapın. Ülkemizde bir sürü lipozomal C vitaminleri vardır ama benim kendi kullandığım, kendi gelişimine frekans tıbbıyla yardımcı olduğum şey C enerjidir. Ama yine her birinizin ulaşabileceği eczanelerde bir sürü dediğim gibi lipozomal C enerjiler vardır. Şimdi diğer taraftan ATP'mizi aldık, C vitaminimizi aldık. Ki çinko ne dedik? Burada en temel bağlayıcılardan bir tanesi. Özellikle benim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sürü böyle profesör arkadaşlarımla bir gün yapıyoruz. Ya dediler çok enteresan bir şey oldu. Ne oldu? Yani kalp krizlerini araştırırken bir baktık ki vücut kalp krizi geçireceği zaman vücuttaki bütün çinkoyu tüketiyor. Yani çinkoyu ölçtüğünde eğer çinko azalıyorsa vücutta kalp krizine doğru gidiyor. Şimdi bu kalp kriziyle ilgili aynı zamanda şunu anlatmak istiyorum. Son zamanlarda ne kadar genç insanlar kalp krizlerinden gidiyor. Herhangi bir istatistiğe, herhangi bir şeye rastlayamıyoruz. Biliyorsunuz bu konularda. Dünyanın her yerine, sadece ülkemize değil. Şimdi bunların tabii ki belli sıvılarla, enjeksiyonlarla çok bağlantıları var. Bunlarla ilgili yine detoksumuzda çok özel bir İbn Sina'nın ürünüyle damar temizliği yapacağız. Ve bütün o damarların içlerinde nerelerde böyle o sıvılarla, enjektelerle gelen şeyler varsa bunların temizliğiyle de olup ondan sonra size 2 Ekim 28 Ekim tarihlerinde bunu yapıp Kasım'ın da 10'unda bu dostlar ve arkadaşlarla bu 2000 kişiyle birlikte size canlı yayın yapacağım. Onların kendilerini ne kadar iyileştirdiğini, bakın nasıl mümkün. Yani iyileşmek sevgili dostlar mucize değil, bedeni hasta etmek bir mucize. Ama birçoğunuz korkuyla, endişeyle, duygusal travmalarla, stresle, ifadelerinizle kötü, olumsuz etkileri çağırarak zaten bir de doğal olarak dünya olumlu ve olumsuzun, aydınlıkla karanlığın bir mücadelesinin içerisinde gereği, yani şeyin gereği bu. Yani aydınlık, ışık kendi işini yapacak, karanlık kendi işini yapacak. Yani ne ona sataşacağız, ne ona sataşacağız, ne tapacağız, ne oraya sapacağız. Değil mi? Temel felsefemiz bu. Biz koruyacağız kendimizi. Bunları göreceğiz ve bakacağız ki evet buralarda böyle şeyler olabilir. Biz sağlıklı olarak sağlığımızı nereye yönlendireceğiz? Bakın, sağlığımızı mutlu olmaya yönlendireceğiz.
Hayattan tad almaya yönlendireceğiz. Allah'ın bize verdiği nimetlerle güzel buluşmaya yönleneceğiz. Ve tabii ki özellikle atalık tohumlar, GDO'lu her türlü gıdadan nasıl uzak duracağız? Tarımsal her türlü zehirden nasıl kendimizi koruyacağız? Ve ailemizle, çoluğumuza, çocuğumuza nasıl güzel muhabbetler içinde olacağız? Güzel tatlar için, güzel lezzetler için neler yapacağız? Birbirimize hangi tatları, hangi lezzetleri vereceğiz? Emin olun ki her bir tanesinin kolaylığı var. Dileyene kolaylığı verilir ve biz inşallah bunların sizlere aktarımını yapıyor olacağız. Faydasını sizlerle paylaşıyor olacağız. Kendinizi iyi hissettiğiniz insanlarla birlikte olun. Kendinizi iyi hissettiğiniz programları izleyin. Size korku, endişe pompalayan, şöyle olacak, böyle olacak diyen her türlü sistemden uzak durun. Çünkü onları yaratırsınız. Tabii ki belli kanunlar, belli sistemleri görmek, görmezden gelmemek de önemli. Ama bu korku ve endişe pompalayanlardan, aman şunlar bilmem ne diyenlerden, onların da neye hizmet ettiğini anlayarak uzak durun. 99 tane doğrunun içinde bir tane eğri vardır. O da size korkutuyordur, endişe yapıyordur. Günün birinde kıyam olacaksa da, kıyamet, uyanış olacaksa da hayrımıza, faydamıza olacaktır. Ki zaten dünyanın birçok yerine neler oluyor? Bakın Fas'ta ne oldu, Libya'da ne oldu? Dünyanın birçok yerine bunlar oluyor, olacak. Biz ayağımızı sağlam basacağız ve güvenerek ondan gelenin hayrımıza olduğunun bilgisiyle birbirimizi severek, sevildiğimizi hissederek güzellikler içinde yaşıyor olacağız. Evet, bugünlük dostlar bir de bak şey kalmış, onu da aktarayım. Şimdi renklerle ilgili durum. Şimdi dedik ya, kırmızı ateş. Soğuk algınlığı ya da soğuktan korunma dönemlerinde kırmızı kaşkol kullanabilirsiniz. Bakın, kırmızı enerji burada ateşi arttırmak için kullanabilir. Soğutmak için özellikle yaz mevsimlerinde ne yaparız? Açık mavi, işte diyelim ki beyaz, soğutucu renkler, soğuk ve soluk renkler. Kışın ise biraz daha canlı, canlandırıcı renkler kullanabiliriz. Ama sizin zaten ateşiniz çok yüksektir. Ona göre şeyler tercih edersiniz. Mesela özellikle çok yoğun kırmızı yiyecekler antioksidandır. İşte şimdi ne var? Mesela mürdüm eriği var değil mi? Şimdi işte karadut var, vişne var. İşte artık bitiyor. Ben en son geçen hafta aldım, bilmiyorum vişne kaldı mı. Karadutlar bilmem neler, ama bunlar da tabii çok yoğun antioksidanlardır. Gereği kadar. Yani belli bir şeyden sonra belli alerjiler meydana getirebilir. Çok yoğun, yüksek enerjilerden dolayı kırmızıları gereği kadar. Şimdi kırmızılar aynı zamanda, şimdi mesela domates gibi, karpuz gibi hani Eylül sonuna kadar, maksimum bazı bölgelerde Ekim yenilebilir. Ondan sonra artık karpuz ve bu tip şeylerden yavaş yavaş sıyrılacağız. En son sarıları yine Eylül sonu, Ekim ortasına kadar yiyeceğiz. Ondan sonra artık bize İşte diyelim ki köklü, kurutulmuş, gün ışığını içinde absorbe etmiş ısıtıcı gıdalar kalacak. Ne onlar? Kuru fasulye, nohut, değil mi? Baklagiller, işte buğday, mısır. Bunlar içlerinde o gücü, enerjiyi barındıran, tabii GDO'lulardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Onlardan sakının, Allah korusun onlardan. Birçok gittiğiniz yerlerde bunlardan sunuluyor. Bunları alıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya nasıl sağlıklı olacağım? Öncelikle bağırsaklarınızın iyi çalışabilmesi için suni glutenden uzak durun. Bakın, glutenden demiyorum. Yani bizim kavulcuk unumuzda da gluten var ki bununla ilgili birçok dostlarımıza ara ara ücretsiz veriyoruz. Şimdi bunların da hani yönlendirmelerini de vakıftan alabilirsiniz. Birçok yerlerden hani bunların nasıl temin edileceğinizle ilgili vakıfa yazarak arkadaşlarımız size bu konularda destek ve bilgi verecekler. Sağlıklı gıda ile ilgili çeşitli yerlerde, şehirlerde birçok seminerler yapıyor olacağız. İmza günleri yapıyor olacağız. İzmir, Ankara şu anda Ekim ayında ilk sırada. İstanbul'a kısmet ne zaman? Kasım sonuna doğru İstanbul'a gelmeyi düşünüyorum. Çünkü kamplarımız var, Kasım vesaire. Ondan sonra herhalde Kasım'dan sonra da İstanbul'da olacağız. Kasım sonu da İstanbul'da bir operasyonlar ya da Aralık'ta yapma niyetimiz var. Şimdilik her birinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir programda bizi dinlediniz ve bu faydalı çalışmada bizlerle oldunuz. Bu çalışma tabii ki
temel olarak birçok çalışmamızla da bağlantılı. Mesela soğuk algınlıkları ile ilgili ne yapılabilir diye de çalışmamız var bizim. Bunlarla da ilgili de istediğiniz zaman hani o videolardan da hazırlayın. Mesela diyelim ki zencefilli su nasıl yapılıyor anlatıyorum. Hatmili su nasıl yapılır, o biraz önceki çiçekler. Hatmili işte diyelim ki çay nasıl yapılır, havlu canlı nasıl yapılır, oralarda da var diyorum. Bugün programımı kendim kapatıyorum. Görüşme dileğiyle, hoşça kalın.